Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün midye kabuklarından balina kuyruğu yapacağız. Hemen malzemelerimize bakalım. Gördüğünüz gibi midye kabuklarımız var. Boş bir çerçevemiz ve deniz, balina, mavi en uyumlu renk diyebiliriz. Benim için en azından öyle. Hemen ben maviye çerçevemi boyayacağım. Renk seçimi her zaman söylüyorum, tamamen size kalmış. Mavi tonu benim için ahşabın üzerinde gayet güzel bir renk tonu oluşturduğu için altına astar yapmadım. Eğer ki başka tonlarda mavi kullanıyorsanız ve istediğiniz renge ulaşmamışsanız muhakkak çerçevenize beyaz renkten astar yapıp kuruduktan sonra üzerine mavi renginizi boyayabilirsiniz. Ya da başka açık tonlar tercih edecekseniz. Hemen çerçevemizin üst tarafını boyuyorum. Daha sonra yanlarını boyayacağım ve bir an önce çerçevemin kurumasını bekleyeceğim. Düz bir renk olduğu için her türlü her yöne boyayabilirsiniz. Daha sonra çünkü biliyorsunuz ki birçok zeminde renk ve yön yaptığı için hep aynı yöne boyuyoruz. Ama bu çerçevede böyle bir işleme gerek yok. Hemen arkasının panosunu yapıştıracağım. Önce sağlam olması için silikonla yapıştırıyorum sabitlemek için. Daha sonra arkasından muhakkak çiviyle sabitleyin ki zaman içerisinde, çünkü silikon kalkma yapabilir. Bu da benden size küçük bir tavsiye. Daha sonra çerçevemizi kurumaya bırakıyoruz ve bir balina kuyruğu çizeceğiz. Çerçevenizin ebatına göre tamamen büyüklüğünü kendiniz belirleyebilirsiniz. Ben çalışmamı yaparken her zaman biliyorsunuz kurşun kalem üzerine çalışıyorum. Çünkü silmesi daha kolay oluyor. İki tarafı da eşit çalışabiliyorsanız benim gibi hiçbir sorun yok. Ama eğer ki bu şekilde çalışamıyorsanız ikiye de katlayıp şu anda gördüğünüz gibi tam ortasından kesebilirsiniz. Böylelikle iki eşit parçaya bölmüş olursunuz. Ama çizmeden önce muhakkak açık bir şekilde çizin. Çünkü ebatı küçük olabilir yarım olarak çalıştığınızda. Daha sonra ikiye katlayıp küçültebilirsiniz. Hemen çerçevemin ortasına koyuyorum balina kuyruğumu. Bunu yapma sebebimiz balina kuyruğu şeklini sabitlemek. Eğer böyle çalışmazsanız ya da çizerseniz daha sonra yapıştırdıktan sonra silme imkanımız yok. Bu sebepten ben çerçevemin içerisine bantlarla kenardan yapıştırıyorum. Sabitliyorum ve midyelerimi bu şekilde içerisine yerleştireceğim. Her zaman biliyorsunuz daha önceden yerleştirmekte fayda var. Çünkü hem çalışmamız deforme olmuyor hem malzemelerimiz. Ben hemen yavaş yavaş midyenin içerisine şekil alabilmesi için yerleştiriyorum. Bu arada sanırım midye sevmeyen çok azdır. Hemen hemen hepimiz severek tüketiyoruz. Biraz midyeden bahsedelim. Hem çalışmamızı ilerletelim aynı zamanda hem de birazcık sohbet edelim sizlerle. Midye denizde yaşayan omurgasız bir canlı. Hemen hemen okulda hepimizin ilk öğrendiği canlılardan olabilir. Kabuk yapısı biliyorsunuz oldukça sert midyenin ama hem tatlı suda hem de tuzlu suda yaşayabiliyor. Karaya çok yakın yerlerde oluyor biliyorsunuz, sahile gittiğiniz hemen hemen her kayalıkta muhakkak midyeyi görürsünüz. Midye denizi temizleme özelliğine sahip ve bu yüzden de içinde bünyesinde ağır metaller barındırıyor. Tabii ki mevsiminde tüketmezseniz de midyeyi içerisinde barındırdığı ağır metallerden dolayı size zarar verebilir. Zehirlenmeler yaşayabilirsiniz. Bu sebepten midye tüketirken muhakkak mevsiminde tüketmeye çalışın. Sizlerle sohbet ederken ben işaretlediğim midyeleri yerlerine yapıştırmaya devam ediyorum. Biz dönelim sohbetimize.
Biliyorsunuz ki midye protein değeri yüksek. Aynı zamanda kan şekerini dengeliyor, cildi besliyor ve tiroid bezlerini dengeliyor. Bana göre sorarsanız sokak lezzetlerinin bir numarası olabilir mi diye. Çünkü yedikçe yediren bir lezzet ve değişmeyen tatlardan birisi bence. Üzerine de bol limon sıktınız mı tadına doyum olmaz diyebiliriz. Siz de eğer ki midye yerseniz böyle kabuklarından kendinize bir tablo yapmanızı tavsiye edebilirim. Büyük parçaların, büyük midye kabuklarının hemen hemen hepsini yerleştirdik çerçevemizin içerisine. Ufak kalan boşluklara da küçük deniz kabukları, yine küçük midye kabuklarını ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi neredeyse hemen hemen balina kuyruğumuzun şekli tamamen oluştu. Ortadaki boşlukları da doldurursak tamamlayabiliriz. Denizi seven insanların sanırım hayran olduğu en büyük canlılardan birisi balina. Çünkü denizlerde yaşayan en büyük balıklardan, en büyük canlılardan kendisi. Bir balinanın ayırt edici en büyük özelliklerinden birisi de tabii ki kocaman kuyruğu. Kuyruk şekilleri deniz aşırı ülkelerde birçok anlam taşıyormuş. Öğrendim ki Yeni Zelanda'da yerli halkına göre birliği sembolize ediyor. Başka toplumlarda ise gücü sembolize ediyor. Onun için ben de böyle bir çalışma yapmaya karar verdim. Benim için de bu çalışma ailemdeki birliği ve güçlü bağları simgelesin istedim. Gördüğünüz gibi balina kuyruğumuz ortaya çıktı tamamen. Benim için gerçekten gayet güzel bir çalışma oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve bundan sonra yediğiniz midyelerin kabuklarını atmazsınız ve böyle bir çalışmayla değerlendirebilirsiniz. Kenarlara küçük deniz yıldızları ekledim. Çerçevemi biraz hareketlendirmek istedim ve tam köşelerde ek yeri olduğu için oraları da birazcık kapatmak istedim. İşte çalışmamızın sonuna geldik. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, yeni çalışmalarımdan haberdar olmak için zil butonunu tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.